Otelden çıktığımız andan itibaren olduk. Büyülendik, evet. Bildiğiniz bisiklet cenneti. Çan çaldığında Londra'nın birçok noktasından bu çanı duyabiliyorsunuz. Ay bambaşka bir dünyaya çıktık gene. Harika. Londra dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri. 300'den fazla dil konuşulduğu söyleniyor burada. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalara rağmen ayakta kalmış ve onlar için umudun bir sembolü olmuş. Evet, bir park otobüsü daha. Bakın, kopuyorlar. Mutlu pili bitti. Herkese selamlar. Londra'dan selamlar. Yeni bir ülke, yeni bir heyecan. Dün akşam Londra'ya iniş yaptık. Geldiğimizde hava artık kararmıştı. Otelimize yerleştik. Biraz dinlendik. Şimdi Londra turumuzun ilk günü başlıyor. Stansted Havaalanı'na iniş yaptık arkadaşlar. National Express otobüsleriyle merkeze geldik. Metroya bindik. 3 durak falan gidiyorsunuz. Otelimize yakın bir mevkide indik. Paddington istasyonunda. Otelimizde Hyde Park'a, Paddington istasyonuna çok yakın bir konumda zaten. Çalışanlara çok güler yüzlü. Geldiğimiz gibi bize Türk kahvesi, kek ikramlarında falan bulundular. O yüzden tercih edebilirsiniz. Acıktık. Evet, şimdi bir şeyler atıştıracağımız bir yer bulup gezimize başlayacağız. Akşam geldiğimizde karanlıktı. Londra'yı şu an böyle gün ışığıyla yeni görüyoruz ve otelden çıktığımız andan itibaren olduk. Büyülendik, evet. Otelin bulunduğu sokak. Bisikletlilere özel arkadaşlar, nereye giderseniz gidin ayrı bir yol var. Bisikletlerin ayrı bir trafik lambası var. Uçuşu biz çok uygun aldık arkadaşlar. 2 kişi git gel 8.000 TL. Kampanya olmuştu Pegasus'ta. Yani bir 3-4 ay oluyor herhalde biz onu alalı. Ezgi sizlere Londra hakkında bilgiler verecek. Londra dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri. Şehre girdiğiniz anda zaten bunu anlayabiliyorsunuz. 300'den fazla dil konuşulduğu söyleniyor burada. Ve ayrıca her yere ulaşabilen metro ağı var. 400 kilometreden daha uzun, dünyanın en eski metrosu hala aktif olarak kullanılıyor. Londra'da 2 farklı şehir var. Biri tarihi ve finans merkezi olan City of London, diğeri büyük metropol Greater London. Yaklaşık %40'ı park ve yeşil alan ve dünyanın en yoğun tiyatro bölgelerinden biri. Tiyatroları, müzikalleri inanılmaz güzel ve dikkat çekici. Videonun başında dediğim gibi burası da bisiklet çok fazla kullanılıyor. Bakın, bildiğiniz bisiklet cenneti. Tabi bu kadar güzel doğanın içinde bisiklet de kullanılır yani. Şehir güzel, Kesinlikle. yol güzel, doğası var. Yani Ezgi'nin de dediği gibi bu şehri demir ağlarla örmüşler. Her yere trenle ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım basit ama bir tık pahalı sanki. Biz 7 pound'a nereden geldik? Liverpool Street'ten geldik. 7 pound verdik. Biraz pahalı. Bu şehri nehirler sarıyor arkadaşlar böyle. Bakın böyle bir tekne koymuşlar. Biz şu karşıdaki Gales isimli yerde kahvaltı yapacağız. Bu Gales'ın bir sürü şubesi var Londra'da. Hani böyle pastane tarzı atıştırmalık bir kahvaltı alternatifi isterseniz tercih edebilirsiniz. Bakalım fiyatlar nasıl. Hayır, alıp gidersen 2.80, 2.80 pound. Burada yersen 3.30 pound. Bu da 3.5 pound. Kaşarlı bir kruvasan gibi. Bu da üzümlü galiba, kuru üzümlü. 3 pound. Ne kadar verdik şimdi? 12 pound. 12 pound. Çikolatalı kruvasan, bir de susamlı bir çörek, bir de flat white. Normalde kahvaltılar, hani İngiliz kahvaltıları falan kişi başı 12 pound, 10 pound o civarlarda. Abi çikolatalı kruvasan nasıl böyle bir şey olabilir? Gales'a gelmeyin, beğenmedim ben. Gales'a gelmeyin. Ezgi önemli. Çikolatalı kruvasan beni bitirdi. Kahvaltı biraz ezilmete uğrattı bizi. İlk günün cahilliğiyle yine başladık. Sokak satıcıları var böyle. Baksana, hepsini arabaya yapmışlar. Ve çok tatlı boyamışlar. Ne kadar estetik duruyor ya. Evet, çok hoş. Londra'da gözünüze kötü gelen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani görsel, estetik, bunlar çalışılmış konular bence Londra'da. Hyde Park'a giriş yaptık. Herkes koşuyor bir yerde. Hyde Park İngiltere'nin en büyük parklarından bir tanesi. Eskiden kralların avlanma alanıymış. Daha sonra halka açılmış. 3000'den fazla ağaç türü bulunuyor arkadaşlar burada.
300 yaşından da büyük ağaçlar olduğu söyleniyor. Bakar mısın nasıl bir hayvan ya? Gözleri çok güzel. Kovalıyormuşum bize. Hyde Park çok büyük bir park. Ve gezeceğiniz birçok nokta buranın çevresinden oluşuyor. Biz şimdi Hyde Park'ın içinden geçeceğiz. Ve bugün gezeceğimiz işte buranın en popüler noktaları olan işte Big Ben, Westminster Sarayı gibi birçok yere buradan geçerek ulaşacağız. Londra zaten inanılmaz yürüyerek gezilebilecek bir yer. Her yere yürüyeceğiz bakalım. Rekor kaç bin adım olacak. Bir de şöyle bir durum var. Biz Hyde Park'ı çok merak ediyorduk. Çünkü biz doğa seviyoruz gerçekten. O yüzden de Hyde Park'a rotamızı çevirip içinden geçiyoruz sürekli. Geçeceğiz. Hem doğa gezisi hem de şehir gezisi yapacağız. Hadi yürüyelim. Şuradan yürüyelim mi? Yemyeşil bir şehir yani her bir karesine hayran olduk gerçekten. Köpeğinin kakısını topluyor. O da her yere saldı. Soldan yürü aşkım. Alışamadık. İngiltere'de yaya trafiği de soldan akıyor. O yüzden yürürken Merdivenler sola öyle. geçmeye özen gösterin. Arkasını dönüp yiyor ya. O kadar çok spor yapan var ki ben diyorum ki bu insanlar çalışmıyor mu? İşe falan gitmiyorlar mı? Ama bugün Ama hafta sonu. olduğu için olabilir bir tane. Yani Hyde Park'ın her köşesinde etkinlik var. Ama bu etkinlikler tabii ki de spor üzerine. Şehir gerçekten insanın çakralarını açıyor. Ufkunu genişletiyor sevgilim. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Hepsi farklı gruptan ha. Hepsi çok güzel eğleniyor. Ya bunlar aşırı yüksek sesle konuşuyor her yerde ya. Evet. Hava bizi bayağı korkutmuştu ama şu an hiç korktuğumuz gibi değil. Zaten ben bir Ankaralı olarak bu havalara alışkınım. Ya Balıkesir daha soğuktu yani biz gelirken. Kesinlikle Balıkesir biz yola çıkarken çok daha soğuktu. Çok iyi ya. Bu nedir bilenler bir yazsın arkadaşlar. İlk defa gördüm ben. Çok keyifli duruyor yalnız. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Kısa bir doğa molası verdik. Birazdan kendimizi mükemmel Londra sokaklarına, o müthiş yapılara atacağız. Herkes spor yapıyor. Canım çekti, hadi aşkım biz de Hadi koşalım. koş. Hadi koş. Ben çok yorulduk bugün. Biz de koşalım. Herkes koşuyor. Bir parktan çıkıyoruz, bir parka giriyoruz. Yeni park, yeni heyecan. Geçebilir miyiz? Yeşil yanıyor. Koş. Hadi koş. Ne oluyor yine ya? Londra'nın turistik açıdan en merkezi noktalarından birine yaklaşıyoruz. Arkamda gördüğünüz de Westminster Abbey. Burada kralların taç giyme törenleri yapılıyormuş ve içerisinde ünlü kişilerin yani Isaac Newton gibi ünlü kişilerin, bilim adamlarının mezarları varmış. Bu arada Londra'yı gezerken şu tarz otobüsleri de tercih edebilirsiniz. Bir katlı üstü açık, üst katı açık otobüsle gezdiriyorlar. 20 pound civarıydı ücreti kişi başı. 9,5 ve 3,5 saatleri arasında ziyaret ediliyormuş. Şimdi Westminster Abbey'in önünden ilerlediğinizde hemen zaten yukarıdan karşınıza Big Ben çıkıyor. Biraz daha ilerlediğinizde de London Eye'ı görebiliyorsunuz. Bu noktalara geldiğinizde tüm gezeceğiniz yerler birbirine çok yakın. Sıra sıra hepsini göre göre ilerleyebiliyorsunuz. Giriş ücretli buraya. Yetişkin 31 pound, çocuk 6-17 yaş arası da 14 pound. Biraz pahalı geldi, o yüzden girmeyeceğiz. Çok güzel bir yapı gerçekten. Şu an arkamda gördüğünüz o kule Big Ben arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Aslında Big Ben bu kulenin adı değil, oradaki çanın adı, üzerinde bulunan çanın adı. Bu çanın da yaklaşık 14 ton, 13,7 tonlara sahip olduğu söyleniyor. Ve çan çaldığında Londra'nın birçok noktasından
bu çanı duyabiliyorsunuz. Mükemmel bir manzaraya sahip ve de şöyle bir şey var. Yeraltı kaynaklarının nedeniyle biraz da eğik olduğu söyleniyor. 1-2 derecelik bir kayma varmış. Onlar için olağanüstü ama bizim için doğal bir durum olabilir tabii. Belki birazdan çalar. Yaklaşık bir 2 dakikamız var. Aa, çalıyor. Evet, çalıyor. Buralar çok daha kalabalık ve hareketli. Sanırım nehire de geldik, köprüye de geldik. Westminster Köprüsü'nün üzerindeyiz. Şöyle koskocaman bir nehir akıyor. Çok kalabalık. Bayağı bir insan var üzerinden. Arkadan da London Eye'i görüyorsunuz. Şimdi şu nehir kenarı üzerinden yürüyeceğiz. Millennium Köprüsü'nden de karşıya geçeceğiz. Şu an arkamızda London Eye'i görüyorsunuz. İngiltere'nin simgelerinden biri. Bindiğinizde tüm Londra'yı gördüğünüz söyleniyor. 135 metre yüksekliğine sahipmiş. Bir- 32 tane kapsül varmış. Her kapsül İngiltere'nin ilçelerini ifade ediyormuş. Bindiğinizde bir tur tam yarım saat sürüyormuş turun bitmesi. Ve durmuyormuş. Çok yavaş döndüğü için hiç durmadan direkt inip binebiliyormuşsunuz. 25 kişiye kadar aldığı söyleniyor bir kapsülü. Burası aslında kutlamalar için geçici olarak yapılmış yıllar önce. Ama çok fazla sevildiğinden dolayı sonrasında demişler ki bu artık burada kalsın. Tekne turlarında kalktığı bir nokta arkadaşlar. Hava soğuk olduğundan dolayı biz tercih etmiyoruz. Düşünen olursa da burada tekne turuna da katılabilirler. Gezimize devam edelim. Nehrin üzerindeyiz şu anda. Karşıda Westminster Köprüsü az önce çektiğimiz. Sağda Big Ben, solda London Eye. Çok güzel görünüyor buradan da. Ve buradaki motorcu arkadaşlar egzoz sesleri seviyorlar ya. Evet ya. Bu Yunanistan'da da böyleydi. Hepsi egzoz bağırtırıyor. Yan tarafta 3 tane tren için yapılan köprü hattı var. Bir tane de yaya için yapılan bir köprü var. Big Ben'in sesi geliyor. Evet. 15 dakikada bir çan çalıyor. Hava biraz soğumaya başladı. Ya da biz yavaş gezmeye başladık. Biraz soğuyor ya, böyle ısırıyor soğuk yani. Ama bence kesinlikle Türkiye'den çok daha soğuk bir durumu yok yani şu an bizim Normal. gözlemlediğimiz. O yüzden kışın gelmek isteyenler bence çok ön yargılı olmayabilirler. Evet, gelinebilir. Hava durumuna bakın, ona göre ayarlayın. Sıkıntı yok gerisinde. Yani kışın bile çok kalabalık. Ben yazın buraya düşünemiyorum sezonda. Bilhassa da uçak fiyatları, konaklama fiyatları artıyor sezon olduğu için. Bakın arkamdan da tren geçiyor diğer köprüden. Burada da tekne turu yapan bir tekne var. Kapalı. Bakın yemekli görüyorsunuz. Ne kadar büyük. Tren, tekne, yaya ulaşımın her türlüsü var bu şehirde. Ulaşım gerçekten çok kolay. Bize Bir çarpacakmış gibi hissettim. devam, yürüyelim. Run. Yürü 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 yürü. Şu anlık 12.000 adım oldu. Gün sonunda kaç olur sence? 20-25 olur yani. Ben de 25 olur bence. Tamam, ben de 23.000 adım diyorum. Bakalım hangimiz bilecek. Hadi bakalım. Millennium Köprüsü'ndeyiz. Burası daha modern bir köprü. Uzaktan böyle camlı bir görüntüsü var. Oradan geçiyoruz. Tam karşımızda da St. Paul Katedrali var. Buradan karşıya geçtiğinizde hemen onun önüne çıkıyorsunuz. Ona doğru gidiyoruz şimdi. Yorgunluk nasıl? Belim ağrıyor şu an. Şurada gördüğünüz gökdelen de Sky Garden adında. Burada ücretsiz rezervasyonla Londra manzarasını
eşlik edebiliyorsunuz. Şanslısınız. Birazdan belki de 5 dakika sonra orayı izleyeceksiniz. Gelmeden önce rezervasyon yaptırdık internet üzerinden. Saat 4.30'da orada olacağız. Öbür türlü sıra bekliyormuşsunuz sanırım. Onu engellemek için önceden rezervasyon yaptırdık. Burada bir sanatçı var. Boyadıktan sonra çakmakla kurutuyor. Çok garip bir olay. Bakın her yeri yapmış Küçük küçük yapmış her yeri. ama siliniyor da ne yazık ki. Yani kesinlikle katedrale buradan geçerek gitmelisiniz bence. Millennium Köprüsü'nden geçin, böyle katedrale doğru yürüyün. St. Paul Katedrali Londra'nın en ikonik katedrallerinden biri. Oldukça görkemli. Kubbesi 111 metre yüksekliğindeymiş ve içeride fısıldayarak konuştuğunuzda bile ses karşı tarafa gidebiliyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalara rağmen ayakta kalmış ve onlar için umudun bir sembolü olmuş. Görülmeye değer güzellikte bir yapı. Katedrale bakalım, belki fiyatlar uygun diye düşündük ama 26 pound bir kişi. İyi ki diğer müzeler ücretsiz, yoksa Evet, içeri evet. giremeyecektik. Yani o kadar çok müze var ki ücretsiz evet ama bunun gibi spesifik nokta var. Onlar ücretli ve çok pahalı. 25-30 pound arası değişiyor sanırım genelde. 26 pound. 2 kişi ne yapıyor? 52 pound. Çarpı 60'la. 3000 lira. Şaka gibi 3000 küsür lira hatta. Ezgi diyor ki doğru yolda mıyız? Ben de diyorum ki Londra'da gerçekten yanlış yol yok yani. Bütün yollar çok farklı bir güzelliğe kapı açıyor. Gerçekten öyle. Her sokakta şaşıracağınız bir şey Yani var. navigasyonsuz aç yürü yani bence. O kadar güzel bir yer. Muğla, Fethiye, Antalya, Karşı Kalkan tabelasından sonra kararsız kaldığımız en güzel noktalardan bir tanesideyiz şu an. Yani bir meydana çıktık. Hangi sokaktan yürüsek karar veremedik. Hepsi çok güzel Buradan mı görünüyor. gidelim, buradan mı gidelim, bu aradan mı gidelim, buradan mı gidelim, buradan mı gidelim? Nereden gidelim sevgilim? Bence şu aradan ortadan. Hadi öyle yapalım. Şimdi bu tuşa basıyorsunuz. Karşıya geçmek Yandı. istediğiniz anlaşılıyor. Sonra bir yaya yeşil oluyor. Geçiyorsunuz. Bu arkamda gözüken tarihi bina ticaret borsasıymış. İngiltere'nin ilk ticaret borsalarından biriymiş. Şu an içerisinde mağazalar, kafeler bulunuyormuş. Çok fazla yangın ve yıkımlar geçirmiş. Önündeki bu sütunlar 19. yüzyıldan kalmaymış. Artık yorgunluk baş göstermeye başladı. Ve açlık. Yorgunluk ve açlık var evet. Kahvaltıyla duruyoruz. Çubuk kraker yok. Kahvaltıyı da hiç güzel denk getiremedik. Neyse gezelim biraz da. Sonra yeriz. Güzel bir kapı bizi karşılıyor. 1571. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Ben de. Ama bizim bilmediğimiz bir sürü mağaza var içeride, küçüklü. Ortada da çok tatlı bir restoran var. Camlı her yer. İçi harika. İyi ki girmişiz sevgilim. Vallahi çok güzel. Şu anda büyülü bir yere çıkıyorsun. Evet. Biraz lüks. Kasıntı bir ortam sanki Tam de. ticaret borsasına yakışır. Aynen. Nereye geldik? Lidl Hall Market. Çok tatlı bir yer. Kapalı çarşıdan hallice. Şöyle güzel detayları var. Karşılıklı kafeler falan var. Sky Garden'a yakın bir noktada. Buradan Sky Garden'a geçeceğiz. Burası 1800'lerden kalma tarihi kapalı bir pazarmış. Harry Potter'daki Diagon yolu sahneleri de burada çekilmiş. Ayrıca burası Roma döneminden beri ticaret yapılan bir alanmış. Sky Garden'a geldik. Leadenhall'dan yürüyerek 3 dakika filan. Buna da biz internetten bilet almıştık dediğimiz gibi gelmeden önce. Çünkü ücretsiz olmasına rağmen almanız gerekiyor. Ama biletimiz 4.30'da. Şu anda saat 3.20. 3.20. Geldik girebilir miyiz falan dedik. İşte siz şu kadar sonra gelin falan dedi. Biz ne yapacağız ne edeceğiz diye bakınırken guys geçin dedi. Aynen. Aldı İzin bizi verdi. aradan. Vay. Çok güzel. Çok iyi. Çok güzel. Hadi gel. Ay bambaşka bir dünyaya çıktık gene. Harika.
Gerçekten harika. Mükemmel. Nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız galiba. Böyle herkes oturmuş bir Yayılmış şeyler herkes. yiyor, içiyor. Wow. Bakar mısın? Çok yüksek aşkım, benim başım döndü. Nasıl manzara? Çok güzel ya. Kartpostala bakıyor gibisiniz. Yani gerçek gibi değil gibi manzara. Ve içerisi de çok güzel. Bildiğin bir botanik bahçesi. Bakın şöyle de gösterelim. Burada insanlar oturuyor, bir şeyler içiyor. Dışarıda manzarayı izleyebiliyorlar. Zaten her taraf cam. 360 derece Londra'nın her yerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. 155 metre yüksekliğinde burası. 35. katta bulunuyor. Daha yüksekteymişim gibi hissettim ben ya. Niye öyle oldu? Manzara. Sky Garden'da son durum. Mutlu pili bitti. Uyuyor. Sky Garden'ı gece halinde görelim diye bu saate denk getirmiştik. İyi ki de öyle yapmışız. Muhteşem görünüyor. Nasıl akşam? Çok güzel. Bence akşam görünmeli burası. Tercih edecek olursam bence akşam yani. Evet, bir part otobüsü daha. Bakın. Kopuyorlar. Şöyle bir tanıtım yerine denk geldik. Nike'ın bir terliğini tanıtımı var. Her tarafta ekranlarla Nike'ın tanıtımı yapıyorlar. Bu terlik. Pazarlama böyle bir şey demek ki. Galiba belli bir süre asılı kalırsa 100 euro alacak. Şu an şov yapıyor ama ne kadar duracak bakalım. Evet, akşama ettik Londra'da. Ama nasıl ettik? 23.000 adım tahmin etmiştim. Sen Ben 25 tahmin etmiştim. kaç bin oldu söyleyeyim mi? Söyle. 33.700 adım oldu. 16 kilometre yürüdük yaklaşık. Hatta daha fazla 17-18 kilometrelerde. Otelimize geldik. Yarın Harry Potter stüdyolarına gidiyoruz. Siz Harry Potter videosunu bir sonraki hafta izleyeceksiniz. Umarım sizlere güzel bir Londra gezisi sunabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda Hoşça kalın. görüşmek üzere. Görüşürüz.